Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktaları ile çıtır çıtır çok lezzetli bir ev baklavası tarifi vereceğim. İki çeşit ev baklavası. İlki kare cevizli ev baklavası, ikincisi nuska ev baklavası. Hemen başlayalım. Öncelikle hamurumuzu yoğurarak başlıyor Aysel Sultanım. Bunun için 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağından 1 parmak eksik yoğurt, süt ve yoğurdu oda ısısında olmasına özen gösterelim. 1 yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 3 su bardağı un ekliyoruz. Çok amaçlı un yerine baklavalık un kullanmalısınız. Siz baklava hamuruna sirke katıyor musunuz? Baklava hamuruna sirke katarsanız kıyır kıyır olur. Bu arada kullandığımız su bardağının ölçüsü 200 mililitre. Çay bardağının ölçüsü ise 125 mililitre. Buradan söyleyeyim çünkü herkes emek ve malzeme harcıyor. Hakka girmek istemeyiz. Unu azar azar ekleyin. Undan una farklılık gösterebilir. Bizim hamur makinemiz de var ama annem elle yoğrulan hamuru seviyor. Benim gibi üşengeç değil. Hamuru tezgahta toparlar, hiç içinde un tobağı yok. Gayet güzel özdeşti. Ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında çok güzel bir hamur elde etmeliyiz. Bu arada Antalya'dan selamlar. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz bizler de öğrenmiş oluruz. Bu videoda 2 farklı baklava tarifi gösteriyoruz. Mutfağımızdan da kareler gelsin mi? Aysel Sultanım eşit bir şekilde bezelere bölüp avucunun içerisine yuvarlıyor. 10 tane beze oldu. Bezeleriniz ne kadar güzel olursa daha sonra açarken bir o kadar da kolay açılır. Bezelerimizin boyutu en fazla bir ceviz büyüklüğünde olmalı. Benim gibi hiç baklava yapmamış kişilere söylüyorum bunu. Annem sevgisini de kattı. Aysel Sultanım aslında benim teyzem. O büyüttü, o okuttu beni. Bu yaşa getirdi. Doğuran anam rahmetli, büyüten annemi Allah uzun ömürler versin, inşallah bana bağışlasın. Bezeleri bir tepsiye aldık. Üzerini mutlaka örtelim ki bezelerimiz kurumasın. Aysel Sultanım hamur işi yaparken hiç cam pencere açmaz. Hamurlar kurumasın diye. Size de fikir oluversin. Beğenin elleriniz para görüversin inşallah. Bezeleri nişasta ile tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Bu aşamada çok fazla inceltmiyoruz. Bu boyuta getirdikten sonra kenara alalım. Ve geriye kalan hamurlarımızın tamamını da aynı şekilde tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Baklava sabır işi gı. Hamur çok yumuşak olduğu için açması kolay ve zevkli. İzlerken insanın hamur açası gelecek. Hamurlarımızın hepsini büyüttükten sonra bir tabağa veya tepsiye alıp yapışmaması için aralarına temiz poşet koyarak üst üste dizelim ve bu şekilde 1 saat dinlendirelim. Anam yıllardır baklava yapıyor. Hepsi de çok güzel olur. Daha önce baklava yapmadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Hamurlar dinlenirken şerbeti hazırlayalım ki soğusun. Şerbet için 3 su bardağı şeker, 4 su bardağından 1 parmak eksik su, 1 çay kaşığı limon suyu, bir tencereye alalım. Şeker eriyince kadar karıştıralım. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın, 10 dakika kaynasın. Sonra dinlenen hamuru açmaya geçelim. Baklava yapacaksanız hamuru mutlaka dinlendirin. Baklavada kesinlikle buğday nişastası kullanalım. Sizlere de tavsiye ederiz. Oklava ile açabildiğimiz kadar ince açıyoruz. Bu arada şerbet yaparken mutlaka su miktarı şeker miktarından fazla olması, kıvamının güzel olması için öyle gerekiyor. Anneciğim hamuru karınca duası okuyacak derecede ince açıp tepsiye serdi. Kenarlarını kesti. Fazla olan kısımlarını, yani tepsinin dışında kalan hamur parçalarını içine, hamurun üzerine seriyoruz. Atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Bu şekilde kat kat ev baklavası olacak. Ara katlarını gezdirmek için 150 gram tereyağı eritelim. Üzerindeki köpükleri toplayalım. Ardından süzgeçten süzdürelim. Ayranlı kısmının içerisine gelmemesine özen gösterelim. Bu işlemi yapmamızın nedeni en son baklavamızın üzerine yağ eklediğimizde pişerken yanık oluşmaması için. Ardından eriyen tereyağın üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekleyip, yağ soğumuş olacak tabi, karıştıralım.
Bu yağ karışımını 3-4 katta bir hamurların üzerine gezdirelim. Her kata değil, 3-4 kata bir yağ gezdirelim. Kestiğimiz parçaları her kata koyalım. Yani kestiğimiz hamurun üzerine kendi parçalarını ekliyoruz. Orijinal Türk baklavası bu şekilde olur. Her katı yağlanmıyor ve tek tek açılıyor. Ara katı için cevizi blenderdan geçiriyoruz. İnce çekilmiş ceviz tabi. Öyle olması gerekiyor. Biz 2 kata ceviz serptik. Siz tek katta yapabilirsiniz. Yani 3 ve 6. yufkaya ceviz serptik. Tek kata yaparsanız bezeleri sayın, ortaya serpin. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hamurumuz gerçekten çok kolay açılıyor. Gerçekten bizim için desteğiniz önemli. Şimdiden teşekkür ederiz. 100.000 abone olmak için desteklerinizi esirgemeyin. Hype'ye puanı verelim. Annem baklavayı kesecek az sonra. Eğer benim gibi baklavayı eşit kesemezseniz cetvel alın, yıkayıp kurulayıp baklavayı cetvelle kesin. Gerçekten pratik oluyor. Hepsi eşit oluyor. Baklavayı kestikten sonra üzerine kalan yağı gezdirin. Isınmış alt üst ayar fırında 180 derece fırında yani 1 saat pişirelim. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Ama çok pişirin, ev baklavası geç pişer. Aysel Sultanım ince ince açtı maşallah. Tepsimizin üzerine seriyoruz. Tül perde gibi oldu gı. Anacığımın elleri dert görmesin inşallah. Siz bu bayramı hangi tatlıyı yapıyorsunuz veya yapacaksınız? Bir yazın bakın, bizler de öğrenmiş oluruz. Fikir olur bizlere. Dediğim gibi üzerine yağ gezdireceğiz, kalan yağı. Yağı erittiğinizde mutlaka o beyaz köpükleri alın ki üzerine yanıksı şeyler oluşmasın. Fırınımıza gönderdikten sonra dediğim gibi bu videoda 2 farklı ev baklavası var. İlk baklavamızı fırına veriyoruz. Fırında pişerken diğer baklavanın yapımına geçiyoruz. Bir tane daha ev baklavamız var. Şimdi anneciğim hamuru için 1 çay bardağı su, oda ısısında olmalı. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke. Sirke bir kabın içerisinde. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekliyoruz. Burada önemli bir püf noktası var. Kabartma tozunu sirkenin içerisine döküp karıştırıyoruz. Mutlaka böyle yapın. Sonrasında karışımı ekliyoruz. Annemin kanalında bir sürü baklava tarifi var. Milföy baklava, el açması burma baklava, el açması ev baklavası, baklavalık yufkadan baklava tarifleri, soğuk baklava tarifi, birçok baklava tarifimiz mevcut. Arama motoruna Aysel'in yemekleri baklava yazarsanız ulaşabilirsiniz. Eğer tarifini istediğiniz bir baklava varsa yorumlarda belirtin. Hemen oraya malzeme listesini yayınlarız, yazarız. Hamurumuza 1 fiske tuz ekledik, 1 tane yumurta ve 4 su bardağından çok az fazla un ekliyoruz. Azar azar ekleyip ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuralım. Biz tabi unu eledik daha öncesinde ama o kısımları göstermedik video sıkıcı olmaması için. Ama mutlaka unu eleyin. Sabırlı anam benim şöyle hamurun kenarlarını indirerek yoğuruyor. Az sonra tepsisine bir bakın. Süslü anam benim. Hamurumuzu iyice özleştirerek yoğuralım ki yaptığımız bezelerde pürüzsüz olsun. Hamurumuz pürüzsüz bir şekilde açılsın. Baklava yaparken yaptığınız bezeleri açarken mutlaka hamurun kenarlarını bastırarak açın ki hamurumuzu kolay bir şekilde büyütelim. Ortası zaten ince olur. Önemli olan kenarlarının ince olması, hamurumuzun güzel olması tül perde gibi. Eğer ne kadar ince açarsanız baklavamız da o kadar güzel olur. Güzel pişer. Hamuru olmaz. Çıtır çıtır bir baklava olur. Eğer buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenin elleriniz para görüversin inşallah.
Anacığım şimdi iyice bir hamuru özleştirdi. Elleri yumak yumak maşallah. Çok güzel yemekler yapıveriyor. Bu yaşa geldim hala anam pişiriyor ben yiyorum gı. Hindi tarifimizden ayrılmayalım. Hamuru 15 eşit bezeye bölelim. Hamur kesme spatulaları çok işe yarıyor. Tepsimizi unlayıp bezeleri dizelim. Üzerini örtelim ki kurumasın. Mutlaka örtelim. Cam pencere açık olmasın. Hamur işimiz güzel olsun. Hindi üzerini streçle kapatıp 35-40 dakika bekleteceğiz. Mutlaka dinlendirin. Öyle hemen aceleye getirmeyin ki güzel olsun. Anacığım elinin içiyle avucuyla iyice bir özleştiriyor bezeleri. Allah gökten yağdırsın, yerden toplasın. Rabbim tüm güzellikleri önünüze sersin. Kapıların en güzeli, en hayırlısı sonsuza dek size açılıversin inşallah. Aysel Sultanım ev baklavası hazırlıyor. Hindiyi şerbete geçtik. 200 mililitre su bardağı ile 3,5 su bardağı şeker. 3 su bardağı su ile ince bir dilim limonu içine atalım. Tencereye alıp şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Kaynadıktan sonra orta ateşte 10 dakika pişirelim. Ocaktan alalım, soğumaya bırakalım. Ev baklavamızın çıtır olması için mutlaka tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak. Nişastayı unla karıştırıp dinlenen bezeleri açabildiğimiz kadar ince açalım. Karınca duası okunacak derecede ince olmalı. Her yufkanın arasına çekilmiş ceviz içi serpiştirelim. 15 yufkayı üst üste dizelim. Ceviz mutlaka ince çekilmeli ki hamuru yırtmasın. 15 yufkayı üst üste dizip 2 parmak kalınlığında uzun şeritler haline keselim. Az sonra videodaki gibi görünecek. Katlayıp nuska nuska yapalım. Bıçakla keselim. Yağını dökmeden tepside 10-15 dakika mutlaka bekletelim ki hamurlar hafif kurusunlar. Bu şekilde pişince araları tek tek açılıyor. Kıyır kıyır nefis oluyor. 200 gram tereyağı, sade yağ tavsiye ediyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Baklavanın üzerine her tarafını eşit gelecek şekilde sürelim. Bu ev baklavasına ben bayılıyorum. Hapur hapur iyi veriyorsun. Önceden ısınmış 170 derecede 30 dakika pişirelim. Sonra ısısını 160 dereceye düşürüp 30 dakika daha pişirelim. O pişerken diğer baklavanın üzerine şerbetimizi döküyoruz. Baklavayı pişirdikten sonra sıcak olan tatlıya soğuk şerbeti gezdiriyoruz. Bu baklavayı pişirmeden derin dondurucuya saklayıp bayram geldiği zaman çıkarıp pişirip şerbet kaynatıp yine aynı şekilde sıcak olan tatlıya soğuk şerbeti gezdirebilirsiniz. Hamur açamıyorum derseniz hazır baklavalık yufkadan baklava tarifimiz de var. Atacağız, takipte kalın inşallah. Diğer tatlımızı da fırından aldıktan sonra 1 saat pişirdik. Bakın tatlımız çıtır çıtır olacak. Tatlı sıcakken 2 tatlımıza da soğuk şerbeti gezdiriyoruz. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Şimdiden hayırlı huzurlu bayramlar diliyoruz. Şeker mi şeker bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Anacığım da değerlendiriyor. Bakın kare olan baklavamız çok güzel pişmiş. 2 katlı cevizli. Pek güzel görünüyor. Çıtır mı çıtır. Ev baklavası gibi yok. Hem pratik hem ekonomik oluveriyor. Dışarıdan almaya kalksak daha pahalıya gelir gı. Nuska olan baklavamızı da fırından aldıktan sonra soğuk şerbeti üzerine gezdiriyoruz. 2 baklavamız da çıtır çıtır. 2 baklavamızı da hazırladı Aysel Sultanımın. Ellerine sağlık. Beğenen elleriniz para görüversin inşallah. Sizin favori baklavanız hangisi oldu? Bu baklavalara ben bayılıyorum. Bakın şunun güzelliğine, çıtır mı çıtır. Aslında bunun sesi duyuluyordu ama ben kısmış bulundum. Bakın çıtırlığı zaten üstünden görünüyor. Aysel Sultanım bir de kesiyor. Hindi'den iyi bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Allah'a emanet olun. Yorumlarda buluşalım.